Karanlıkta kaldığınızda düşüncelerinizi bulup çıkarmaya başlıyorsunuz. Eğer korkularınız harekete geçerse bir bilim adamı bile olabilirsiniz demiş David Lynch. Bu videoda size senaryo yazımının alt başlıklarından olan anlatı yapılarından bahsedeceğim. Anlatı, filmi nasıl ve hangi açıdan anlatmak istediğinizle alakalı oluşturduğunuz hikayedir. Bir hikayeyi farklı birçok biçimde anlatabilirsiniz. Örneğin 2002 yapımı Hero filminde filmin tamamında toplam 3 değişik yorum kullanılır ve bu şekilde karakterlerin olayları nasıl algıladığı anlatılmış olur. Farklı düşünceleri belirginleştirerek analizler yapılmış olur. Bu anlatı yapısı üzerine yazılmış olan birçok yazı mevcuttur. 3-act structure denilen 3 perdeli yapının kullanımında 3 bölüm vardır. İlk perdede karakterler ve hikaye kurulur. İkinci perdede hikaye büyür ve gelişir, çözümlenmeye başlar. Üçüncü perdede ise tamamen çözüme doğru gidilir ve son gelir. Drama dediğimiz oyun yazımında karakterin olaylarla kırıldığı noktalar çok büyük önem taşır. Çünkü filmin sonunda bu çatışma ve krizlerin çözülmesi gerekir. Sonuçta karakteri mutlak surette başlangıçtan çok daha farklı bir noktaya taşımak gerekir. Karakteri aslında bir insanın hayatı gibi bu şekilde besleyip büyütmeniz gerekir. İlgiyi çekmek özellikle gelişme bölümünde zor olmakla birlikte asıl olan bu kısımda protagonistin yani baş karakterin en sorunlu bölümünü oluşturur. Birden fazla sorunla karşılaşan karaktere seyirci engeller sayesinde daha da ısınmış olur. Örneğin zayıf, özgüvensiz, hayatı boyunca aşağılanan bir aile babası karakterinin patronuyla tartışması, telefonunu çaldırması, sakarlıklar yapması gerilimi arttırarak dramayı sürdürür. Bu gerilimi yükseltip alçaltan teknik twist olarak da bilinir. Bu şekilde değil tabii. Örneğin telefonunu çaldıran aile babasını karakteri sebebiyle olayı kabul etmesi, sinip gitmesi beklenirken karakter yenilenebilir, özgüvenli bir şekilde hırsızın peşinden gidebilir ve olayı çözümleyebilir. Bu videoda da Umbrella Academy dizisinden Vanya'yı görüyoruz. Vanya oldukça özgüvensiz ve bastırılmış bir karakterken gücünün farkına vardığında bambaşka birine dönüşüyor. Ya da gücünden dolayı bize öyle geliyor. Bir örnekle anlatı yapılarını anlatmak gerekirse The Queen filminde açılış önermesi sahneyi kuran yani Selim, kraliyet ailesi içinde ayrıksı biri olarak Diana'dır. Durum oluşturan gelişim yani düğüm, Prenses Diana'nın araba kazasında ölmesidir. Durumu geliştiren bir olay olan engel ise halkın acısını paylaşmayan kraliçenin protesto edilmesinin krallığı krize sokmasıdır. Her şeyin bir araya geldiği belirleyici bir an olan Şahika ise kraliçenin medya ve halkın yasına katılmasına mecbur kalmasıdır. Sonuç kısmının yer aldığı çözümde ise krallıkta durum normale döner. Ancak flashbacklerin oldukça kullanımına başvuran 1994 yapımı Pulp Fiction filminde hikaye sondan başlar ve paralel olay dizileri ile çizgisel olmayan zaman dizilimi kullanılmıştır. Siz de son zamanlarda izlediğiniz filmleri az önce anlattığım 5 aşamalı basit yapı olan serim, düğüm, engel, şahika ve çözüm şeklinde tekrar değerlendirebilir ve yapıyı daha net görebilirsiniz. 1998 yapımı Koş Lola Koş'ta çizgisel olmayan olayların 3 farklı yorumu, 3 farklı yaklaşımı ve 3 farklı son olasılığı vardır. Bu da hikayeye farklı açılardan bağlanmamızı sağlar ve hikayeyi geliştirerek tamamlayıcı etkisi sayesinde Lola'nın seçtikleri ile sonuçları arasında uyumluluk hissi oluşturur. Beni izlediniz, izlemeye devam ediniz. Teşekkürler.